Merhaba koçlar. Bugün dünyanın en garip gitarlarını inceleyeceğiz. Aslında o kadar çok özel yapım garip gitar var ki, fakat ben listemi biraz daha fonksiyonel olarak garip olan gitarlara ayırdım. Bazıları geleceğin tercih edilen enstrümanları bile olabilirler. Ve bunların içinde bir tane de Türk tarafından icat edilen çok özel bir gitarı da tanıttım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Merak ettiklerinizi ayrıntılı inceleyebilmeniz için de bulduğum bağlantıları açıklamalara ekleyeceğim. Gitarla ilgili böyle içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. O zaman ne duruyoruz? Dünyanın en garip gitarları nelermiş tanıyalım bakalım. En abartılısından başlayalım. 8 saplı gitar. The Rock Oak isimli bu gitar yukarıdan aşağıya doğru şunları bünyesinde içeriyor: mandolin, tenor ukulele, 6 telli gitar, perdesiz bas, normal bas, 12 telli gitar, bariton gitar ve son olarak da 7 telli gitar. Toplamda 154 adet perde çakılmış bu gitara ve 51 tane teli var. Düşünsenize. Hepsinin tellerini değiştirmek herhalde bir gününüzü filan alır. DNG Custom gitarları tarafından yapılmış güzel bir reklam olmuş kendilerine. Bakın biz bile tanıttık. Şu an Uluslararası Gitar Müzesi'nde sergileniyormuş. Görmek isteyenleriniz varsa gidip görebilirler. Sırada Alan diye bir abimizin kendi adıyla ürettiği bir gitar var. Bu gitar hiçbir şekilde bir ahşap içermiyor ve olabildiğince minimalist bir yapıya sahip. Tamamı titanyumdan yapılmış 6 telli bir gitar. Gitarda 21 adet perde var ve ağırlığı sadece 1,39 kilogram. Cep telefonları tanıtıyorlar ya, onlara benzedim. Ekranı şundan, bilmem nesi bundan. Gördüğünüz gibi klavyesi sadece sap demiri ve perdelerden oluşuyor bu gitarın. Alan, gitardan gereksiz birçok özelliği çıkartarak daha duyarlı, saf bir enstrüman ürettim diyor. Bana solo atmak ve bend almak biraz zor gibi geldi bu gitarda, ama bir de ağacın olmadığı bir gitarın tonu beni etkileyebilir mi onu bilemeyeceğim. Bence bu abimizin gereksiz dediği birçok şey bence benim için çok gerekli şeyler. Biraz da elektronik tarafa geçelim, ne dersiniz? Misa Digital Kitara gitar. Şimdi gitar diye tanıtıyorlar ama gitar telli bir enstrümandır. Bu alet ise bu oyuncak gitarlar var ya, onlara benziyor arkadaşlar. Her perdede her tele gelen bir tuş takımı var. Bir nevi klavye gibi aslında, fakat gitar düzeninde tuşları, notaları yerleştirilmiş. Yani onun gibi bir klavye düşünün. Sağ elin denk geldiği kısımda da bir tablet var. Bu tablete verdiğimiz özelliklere göre bastığımız notalardan çeşitli efektler ile ses alabiliyoruz. Aslında piyano düzeninde klavye çalmayı bilmeden bir nebze klavye çalmış gibi oluyorsunuz. Synth sesler elde edebiliyorsunuz. Gerçekten gitaristler için yenilikçi bir ürün. Aslında hani klavye çalmayı bilmeyen bir gitarist tercih edebilir bu ürünü. Dijital taraftan devam ediyoruz. Jamie gitar. Bu bir MIDI gitar. Gerçek bir gitar gibi değişken tellere sahip. Sağ elde ve sol elde aslında ayrı ayrı teller var ve bunlar ayrı olduğu için sap ortadan bölünebiliyor. Parçalar sökülüp takılabiliyor. Gitarı söküp çantanızda bile taşıyabiliyorsunuz. Başka yere götürüyorsunuz çantanızda filan. Bu gitarı da aslında gitarla gibi düşünebilirsiniz. Sadece tutuş hissiyatı, çalım hissiyatı gerçek gitara benziyor. Oysa ki teller gerçek frekanstaki notaları üretmiyorlar. Sadece basılan teli ve notayı MIDI olarak iletiyorlar. Böylelikle dijital olarak istenilen ton, hatta akort sistemi anında değiştirilebiliyor. Bilmiyorum, gerçek bir gitarın tadını alan insanların sadece deneysel işlerde kullanabileceği ürünler gibi geliyor bana bu ürünler, ama aslında imkanımız olsa da keşke deneyebilsek. Kardeş, listede yok mu şöyle işe yarayan bir şey diyorsanız, sırada harika bir gitar var. Ki ben de bir gün bu mutlaka, yani böyle bir gitara sahip olmak istediğimi belirteyim. Bir Bender gitarlar. Topluluk sekmesine daha önceden bir paylaşımını bırakmıştık bu gitarların. Bu gitarlar askı düğmesine bağlanan bir mekanizma ile askı ile ayakta çalınırken gitar sapını böyle aşağıya doğru indirdiğinizde hareketli köprüyü hareket ettirerek tüm tellerin aynı anda bend almasına neden oluyor. Kardeş, biz bunu zaten tremolo koluyla yapıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bu gitarda daha çok ritim çalarken bu efekte başvurabiliyorsunuz. Mesela arpej çalarken bir yandan tremolo koluyla oynamak zor olur da. Yani şimdi böyle tarif etmesi gerçekten zor. Lütfen bu gitar için paylaştığım videolara bir göz atın. Harmonix. Sırada Tolga Çoğulu hocamızın icat ettiği mikrotonal gitar var.
Türk müziğindeki komalı notalar perdesiz gitarlar ile çalınabiliyordu. Fakat gitarda perde olmadığı zaman tonu perdeli gitardaki kadar net ve doygun alamıyoruz. Peki gitara komalar için birkaç tane perde eklesek ne olurdu? İyi de bu komalar makamdan makama, tondan tona değişiklik de gösteriyor. Durmadan yerleri değişiyor. Sabit olarak perdeler bir çözüm üretemezdi. O zaman çözüm klavye üzerinde kanallar açarak bulundu. Bu kanallara istediğimiz uzaklıkta küçük perdeler ekleyerek ve bunlara ince ince ayarlar yaparak istediğimiz komalı sesleri üretebiliyoruz. Tolga Hoca'nın ve öğrencilerin müthiş eserlerini mutlaka ama mutlaka dinleyin. Hatta komalı müziği tanımak ve özendirmek için özel yarışmalar bile düzenliyorlar. İncelemenizi, araştırmanızı şiddetle öneriyorum. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama gitar enstrümanı aslında bozuk bir enstrüman. Hatta Tolga hocamızın yine bir videosu vardı. Dünyadaki bütün gitarlar akorsuz diye bir video. Orada bu konu detaylı bir şekilde anlatılıyor ama ben de size birazcık özetleyeyim. Tellerin kalınlıkları değiştikçe doğru tınlayan notayı ürettikleri mesafeler de aslında değişiyor. Fakat bir gitara baktığımızda tüm perdeler düz. Dolayısıyla la telinde bastığımız bir nota doğru tınlarken aynı anda re telinde bastığımız nota pes tınlayabiliyor. Hiçbir zaman bir piyanodaki kadar doğru sesler elde edilemiyor. Belki bazen siz de hissetmişsinizdir. Akordunuzu tam yaptınız. Gitarınızın entonasyon ayarları düzgün ama bir akor basıyorsunuz ve bazı teller sanki akordu kaçmış gibi tınlıyor. İşte bu sorunu çözmek için ya mikrotonal bir gitarda perdelerin yerlerini hafif kaydırarak ayar yapacaksınız ya da True Temperament gitarlarını kullanacaksınız. Bu gitarlarda perdeler düz değil. S'ler şeklinde yamuk yumuk arkadaşlar. Hatta Steinway'nin de böyle bir gitarı var. Yani her perdedeki doğru mesafe ince bir şekilde ayarlanmış durumda. Biliyorum görüntü olarak çok garip duruyor ama gerçek sesleri vermede daha başarılı bu gitarlar. Fakat gitarın bu bozuk akort yapısı bana ona bir karakter veriyor gibi hissediyorum. Bu kadar düzgün şekilde tınlayan bir gitar sanki başka bir enstrüman çalınıyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Şimdi mantıken güzel bir gitar tanıtacağım ama pratik olarak ne kadar başarılı tartışılır. Somnium Modular gitarları. Arkadaşlar single manyetik mi lazım? Çıkar tak. Gövde şekli mi değişsin? Çıkar tak. Gitarın her yeri sökülüp takıyor. Hatta klavyenin rengini bile filan değiştirebiliyorsunuz. Yani manyetik değişimi güzel de yani diğer kısımlar biraz saçma gibi geldi bana. Bu manyetiği değiştirme olayını başka bir gitarda böyle döndürerek yapmışlar. İstediğin manyetik gelene kadar böyle döndürüyorsun. Sonra hangisini istiyorsan öne getirip onu kullanıyorsun. Gibson'da bile bu manyetik değişimini bir ara görmüştüm ama hala aynı tarzda gitarlar üretiyorlar mı bilmiyorum. Gibson bir de o modelleri çok pahalıya satıyordu. Gerçi Gibson her şeyi pahalı satıyor. Somnium gitarda işte böyle bir yolunu bulmaya çalışan garip bir firma. Zaten ismi de bir acayip değil mi? Peki sizce kartondan gitar olur mu? Vallahi bir tane yapmışlar hem de Fender Custom Shop'ta. Bayağı çalınabilen, sopu bile kartondan bir Strat yapmış adamlar. Hani bu zaman geçirmek için izlediğimiz kartondan uzaktan kumandalı araba yok, bozuk para ayrıcı makine nasıl yapılır videoları ayağını adamlar ciddi çalınabilen bir elektro gitar yapmışlar. Tonunu mutlaka dinlemenizi öneririm, şaşıracaksınız. Gerçekten iyi bir tonu var. Son olarak İki gitar aynı anda tanıtacağım. Bunlar ünlü gitaristlerin gitarları. Biri Steinway'nin 3 saplı kalp gitarı. Tık tık. Diğeri ise Michelangelo Batio'nun döndüre döndüre çaldığı quad gitarı. Quad. Bu iki gitarın benzerliği aynı anda iki elle farklı saplarda çalınabilmesi. Tabi bunun için sağ elinizin de klavye tutması gerekiyor ve sol eliniz gibi legato tekniğine alıştırmanız gerekiyor. Legato tekniğine iyi olduğunuzda pena vuruşu bile yapmadan tellerden düzgün sesler çıkartabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Bu gitarlara böyle sapa tersten basmanız da gerekebiliyor. Bu iki çılgın gitarist normal her şeyi bitirdikleri için kendilerine imza niteliği kazandıracak böyle çılgınlıklara yönelebiliyorlar. Hele Batio'nun makinizması ile bu dörtlü gitarı böyle döndürebiliyor ve diğer iki farklı sapa geçiş yapıyor. Şöyle çalıyor. Gitarları da genelde böyle tersten çalıyor. Manyak. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Hangi gitar sizin dikkatinizi çekti bakalım? Hangi gitarları sevdiniz?
Hangilerini saçma buldunuz? İmkanlarınız olsa hangilerini neden tercih ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada Discord kanalımız açıldı. Orada Koç Bar bölümü de açtık. Müzikler açıp muhabbetler çevirmeye başladık. Bağlantısını açıklamalara bırakıyorum. Bu bölüm hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Bu tarz içerikleri de kaçırmamak için abone olup bildirim zilini de açarsanız şahane olur. Çarşamba günleri Aytek Akçakaya Instagram sayfamda canlı yayınlar devam ediyor. Akşam 9'dan saat 10'a kadar böyle yardırıyoruz. O canlı yayınları da kaçırmamanızı dilerim. Evet, yeniden görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın ama ne olursa olsun her şeye rağmen koç gibi kalın. Görüşürüz millet.